Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eğitim ve öğrenci koçu Özlem Kabataş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler de çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Son dönemlerin aslında ciddi bir sorunu haline gelen teknoloji bağımlılığı. Bunun temelinde neler vardır? Bunlardan biraz bahsedelim ilk önce. Tabii ki. Teknolojik bağımlılık özellikle pandemiden sonra sıkça evlerimizde, okullarımızda dillendirdiğimiz bir sorun haline gelmiş durumda. Temel sebeplerini şöyle sıralayabilirim. Stresle başa çıkmaya çalışıyor olabilir. Bir problemi vardır, bunu görmemezlikten geliyor olabilir. Zaten çekinik, içine kapanık bir çocuktur ama dijital ortamda kendisini iyi ifade ediyor olabilir. Ya da arkadaş etkisinin güçlü olduğunu biliyoruz oyun bağımlılığında. Duygusal doyum, sosyal statü sağlıyor olabilir. Ve bir de ve maalesef tehlikeli olan bağımlı bir kişilik modeli geliştiriyor olabilir. Ben bir eğitimci olarak, eğitim koçu olarak aslında bu sebepler tabii ki önemli nedenler ama ebeveynlerin bu süreçte nerede olduğuyla alakalı daha çok ilgileniyorum diyebilirim. Tabii ki bu sebepler teknolojik bağımlılığa neden olabilir ama anne babalarımız ne yapıyor da çocuklarımızı görmüyor da buna itiyoruz. Asıl neden bu. Her aile sanırım her evde ekran süresinin kısıtlı olması gerektiğini biliyordur. Burada bir problem yok ama konulan kuralın takibi, anne babanın ekstradan verdiği 1 dakikalar, bakın 5 dakika, 10 dakika demiyorum, ekstra ne olacak ki 1 dakika daha oynasın, 10 dakika daha ekran başında vakit geçirsin, ben de o arada işimi yapayım cümlelerin sonunda maalesef teknolojik bağımlılık ortaya çıkıyor. Peki bu teknolojik bağımlılığı nasıl önleyebiliriz? Nasıl önleyebiliriz? Tabii ki bir takım eksiklikler nedeniyle çocuk teknolojiye düşkün hale geliyor. Öncelikle aile ve çocuğun arkadaşlarıyla geçirdiği vakit, daha doğrusu kıymetli vakitler bunlar. Çok uzun vakitler değil, verimli geçirilebilen vakitler oldukça önemli. Yani aile olarak ekransız bir süremiz var mı? Bu belirlendikten sonra hakikaten buna ailece uyuyor muyuz? Bu oldukça önemli. Egzersiz, fiziksel aktivite, çocukların kendilerini, bedenlerini hareket ettirdikleri egzersizlerin çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında tabii ki eğer artık bir alışkanlık edinilmişse de biz eğitim koçları olarak artık bir terapiye mutlaka psikoloğa yönlendiriyoruz tabii ki. Yani çocukları bir şekilde biz alışkanlıklarına yönlendirebiliyoruz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani buna çeşitli şeyler sebep olabilir ama anne babanın takibi son derece önemli. Peki ailenin çocuğun okul yaşantısındaki bilinçli rehberliği nasıl olmalıdır? Evet, anne babadan biz okuldaki gibi bir rehberlik tabii ki beklemiyoruz. Yani otursun bir program yapsın, saatlerce takip etsin, tabii ki bundan bahsetmiyoruz ama ben yaptığım birçok bireysel görüşmelerde, koçluk görüşmelerinde çocuklardan şunu gözlemleyebiliyorum. Günlük hayatta aslında çocuğumuza bir nevi böyle motivasyon sağlamak için söylediğimiz sözlerin bile onlara nasıl kaygı yüklediğini gözlemliyoruz. Aslında anne babadan doğru ve bilinçli olarak rehberlik, yönlendirme olarak beklediğimiz bu. Anne babalık düşüncesiyle belki çok iyi niyetler kisvesi altında söylediğimiz ama çocuğumuzda ortaya çıkan bazen de maalesef göremediğimiz, altında yatan sebebin bu olduğunu fark edemediğimiz motivasyon sözlerimiz yatıyor. Ne gibi? İşte benim çocuğum aslında çok zeki, istese 490 alır. İstese %1'lik dilime girer sözlerini aslında çocuğumuzu görmediğimizi fark ediyoruz. İşte süreç doğru bir süreç mi? Hadi diyelim ki çocuğumuz hakikaten çalışsa yapabilir ama sınava 5 ay kala bu gerçekten söylediğimiz süreç açısından doğru bir şey mi bilmiyoruz. Ama benim çocuklardan aldığım geri dönütleri söyleyeyim. Ben bunu yapamam ki öğretmenim. Ben bunu yapamam, o yüzden hiç çalışmamayı tercih ediyorum şeklinde ortaya çıkıyor. Doğru rehberlik dediğimiz çocuğumuzu görmek, doğru tanımak aslında. Burada şunu mu anlıyoruz? Çocuk kendini tanıyor ama aile çocuğunu tanıyamıyor. Kesinlikle. Ben şunu söyleyebilirim. Hiç bugüne kadar es geçmedi diyebilirim. Çocuklar kendilerini çok iyi tanıyorlar. Aslında anne baba da abartmadan, elbette ki her anne baba için çocuğu çok özeldir, çok kıymetlidir. Ama hepsinin yeteneklerinin ve yapabileceklerinin belirli olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunun sınırını biraz daha genişletebiliriz ama
taşıyamayacakları yüklerle yüklüyor olmak bazen işte kaygı, bazen stres, bazen de hiçbir şey yapmama, yani ne dersek diyelim ders çalışmam olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunun alt nedeni olarak o zaman oturup evet biz ne yapıyoruz çocuğumuzla alakalı, taşıyamayacağı yükler mi veriyoruz, buna bakmak lazım. Peki özendirici ve destekleyici tutumun önemi nedir? Şöyle, burada bahsettiğimiz şey şu değil, yani bu ne değildir? Tanıdığı birisiyle karşılaştırmak değildir. Örneğin dijital olarak dijital dünyaya bağımlı hale gelmesinin de nedenlerinden bir tanesinin şu olduğunu biliyoruz. Olumlu dönütleri inanılmaz yapar oyunlar. Bravo, başardınız, işte takımınız bir kaleyi yıktı gibi böyle destekleyici, onları özendirici övgülerin çok olduğunu görürüz. Dolayısıyla anne babalar da çocuğunun çalışmasında daha çok neyi görürler? Çalışmadığı yeri görürler. Halbuki çalıştığı tarafı desteklemek. İşte 15 dakika bile düşünün, çalışmayan bir çocuk bir gün içerisinde 15 dakika çalışmaya karar vermiş. Genellikle anne ya da baba şöyle söylüyor. İşte yine dersin başından erkenden kalktın. Bak görüyor musun, sadece 15 dakika mı ders çalışır diye yapmadığı tarafla alakalı ilgilenir. Oysa yaptığını desteklememiz gerekiyor. Özendirici tutumdan kastettiğimiz şey birincisi bu. İkincisi de olumlu örneklemeler verilebilir. Yani örneğin bana gelen bir çocuğa, öğretmenim bu saatten sonra çalışsam yapabilir miyim dediğinde illaki olumlu örneklerim var. Bakın uydurmuyoruz. Yani kafamızdan uydurduğumuz ya da olmasını istediğimiz bir şey anlatmıyorum. Diyorum ki evet ya, senin gibi tam bu aşamada çalışmaya karar veren bir öğrencimiz vardı. Günlük bunları yaptığında emin ol bir noktaya mutlaka geliyor. Çünkü iyi bilmeliyiz ki 1 sıfırdan büyüktür. 5'in sıfırdan büyük olması önemli değil. Önce 1'i sıfırdan büyük olduğunu kabul edeceğiz. Özendirici tutumdan kastettiğimiz bu aslında. Evet. Peki ev ortamındaki dil birliğinin önemi nedir? Aslında konunun başından beri hep aynı şeyden bahsediyorum. Bir kural konuluyor, bunun takibi ve ortak olarak buna uyulması. Yani diyelim ki ekranla ilgili, diyelim ki çalışmayla ilgili, diyelim ki evin herhangi bir kuralıyla alakalı bir şey konuşuldu, oturuldu, konuşuldu. Anne babanın bu konuda birlikte karar almış olması. Bunun için illaki çok iyi bir karar olmasına gerek yok. Zaten neye göre iyi, neye göre kötü? Ortak bir karar. Bir kararda kararlaştırılıp, daha doğrusu birlik haline gelinip bunun çocuğa bildirilmesi ve birlikte karar alınması, emin olun bazı davranışların daha tutarlı olması açısından çok önemli oluyor. Ki biz eğitimciler olarak mesela bir çocukla ilgili en büyük sıkıntıyı anne baba farklı fikirdeyse yaşıyoruz. Onun eğitimciler tarafından bir noktaya getirilmesi ihtimali yok. Özlem Hanım, hep destekleyici tedavilerden bahsettik ama şimdi bazı ebeveynlerin yaptığı şeyler var. İşte teknolojiden bahsediyoruz, telefon uygulamalarından bahsediyoruz. Cezalandırma yöntemini kullanıyorlar. İşte 3 saat vermeyeceğiz, 4 saat vermeyeceğiz. Bu doğru bir yaklaşım mı? Evet, burada aslında belki biraz otorite ifadesinden, kavramından bahsediyoruz. Şimdi burada saat olarak belirlenen şey, kısıtlama, tabii ki belirleyebilirsiniz. Yani bir kere çocuğun ekran hiçbir şekilde kullanmasın diye bir şey yok. Artık çağımız zaten dijital bir çağ. Yani çocuk ders çalışacak. Elbette ki belki kare kodunu okutup video çözümünü izleyecek. Burada önemli olan evet buna ne kadar zaman geçirileceğini emin olun anne babalar tahmin edebilir. Yani tabii ki hemen 5 dakika bak kapat değil. 1 saat vermişsek onunla alakalı bir süresi belirlenmiştir illaki. Biraz görür takip edersek bunu fark ettirebiliriz. Çünkü burada ben 1 saatten fazla olmasın, 1,5 saatten fazla olmasın dersem o zaman sizin ev dinamiklerinizi bilmiyorum demektir. Bunu siz evin dinamiğine göre belirleyebilirsiniz. Ama asıl hikaye buradan sonra onun takibi şeklinde başlıyor. Buna ortak olarak takip etmek ve sınırın dışına çıkmamakla başlıyor. Dolayısıyla saati biz değil, evin dinamiğine göre anne babalar ya da ebeveynler, çocuk kim takip ediyorsa belirleyebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler Ağzınıza değerli sağlık. bilgileriniz için. Rica ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz eğitim ve öğrenci koçu Özlem Kafataş'tı. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.